Arkadaşlar merhaba. Bugün yine çok sevdiğim bir tarifle geldim size. Sarımsaklı ekmek yemeyi çok seviyorum ancak hazır ekmekle yapmayı tercih etmiyorum. Kendi yaptığım ekmekle her zaman çok daha iyi sonuç aldığım için bugün bu tarifi de sizinle paylaşmak istedim. Ama tabii ki ekmek için yine çok pratik ve lezzetli bir tarifim olacak. Öncelikle cam bir kasemin içerisine unumu, mayamı, toz şekerimi ve tuzumu koydum. Bunun üzerine bir adet yumurta kırıyorum ve daha sonra sıvı malzemelere geçiriyorum. Burada mayalanma sürecini birazcık hızlandırabilmek ve kolaylaştırabilmek adına kullandığım suyu ve kremayı bir miktar ısıttım. Isıtmaktan kastım çok kaynama derecesine getirmek değil ama oda sıcaklığından bir tık daha sıcak olmalı. Yani aslında eliniz değdiğinde yanmamalı. Bütün bu malzemeleri aynı kabın içerisine aldıktan sonra mikserimin hamur yoğurma kancalarıyla güzelce ve basitçe karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak ve çok yapışkan bir hamur elde etmiş oldum. Üzerini örtüyorum ve tezgahın üzerinde 1 saat kadar dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurunuz 2 katına çıkmış olacak. Yapışkan bir hamur olduğu için elimi birazcık tereyağı ile yağladım. Böylece çok daha kolay yoğurmuş olacağım. Çok fazla yoğurma işlemi yapmanıza gerek yok. Hamurunuzu 8 eşit parçaya bölüyorsunuz ve küçük bezeler halinde birazcık da katlayarak beze haline getirirseniz çok daha güzel kabaracaklardır. Elimle de düzgün beze şeklini veriyorum ve tezgahımın üzerini örterek bir miktar daha dinlendiriyorum. Bu aşamada ben ekmeğimi lezzetlendirecek olan karışıma geçiyorum. 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağım var. Tereyağının üzerine 6 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik ve küçük bir miktarda tuz koydum. Çünkü benim tereyağım zaten tuzluydu. O yüzden çok fazla tuz eklemiyorum. Ve tabii ki burada yine tuz miktarı sizin damak tadınıza kalmış. Bu karışımı hazırladıktan sonra ekmeklerimi pişireceğim tepsimin dibini tereyağı ile bol miktarda yağlıyorum. Yapışmalarını istemiyorum çünkü. Bu aşamada aslında biz bu hazırlıkları yaparken hamurlarımız birazcık daha mayalandılar. Çok hafif ve çok yumuşak dokusu olan bir hamur bu. O yüzden çok kolay şekilleniyor elinizde. Çok fazla yorulmadan parmaklarınızı ufak ufak bastırarak kolayca açabilirsiniz. Yani aslında poğaça yaparken hamur açtığınız gibi basitçe bastırarak yuvarlak bir şekil almasını sağlıyorsunuz. Hazırladığım tereyağını kafamda göz kararı 9 parçaya böldüm. 8 tane hamurum var. Kalan bir parçayı en son üzerlerine sürmek için ayırıyorum. Bir bıçak yardımıyla hamurun ortasına bu karışımı yayıyorum ancak çok fazla kenarıya getirmiyorum. Çünkü kenarları da yağlarsanız hamurun uçlarını birleştirirken biraz sıkıntı olacaktır. Bu karışımı dağıttıktan sonra üzerine rendelediğim kaşarı ilave ediyorum ve hamuru uçlarından birleştirerek kapatıyorum. Böylece bütün aromayı, lezzeti ve vurucu darbe yaratan bu malzemeleri bu hamur topun içine hapsetmiş olduk. Gördüğünüz gibi kolayca hamurum bütünleşti. Güzelce yuvarlak şekil veriyorum ve bu ekmeği tepsime koyuyorum. Bütün hamurlara aynı işlemi uyguluyorum ve daha sonra çok fazla bekletmeden fırına atacağım. Fırınımı 180 derece turbo ayarda ayarladım. Ekmeklerimi 180 derecede 15 dakika pişiriyorum. Ancak fırına atmadan önce kalan bir miktar tereyağımı ekmeklerin üzerine sürüyorum. Bu çok daha güzel kızarmalarını sağlayacak. Hem de birazcık dışında da o aromayı almak istiyoruz. Bir mutfak makası yardımıyla hamurların üzerine artı şeklinde kesiyorum ve parmaklarımla nazikçe bu hamuru açıyorum. Gördüğünüz gibi içindeki peynirler ortaya çıkmış oluyor. Bir tutam sarımsak tozu ekledim ve üzerine küp küp doğradığım kaşarları bıraktım. Sarımsak tozu opsiyoneldir. Elinizde yoksa kullanmayın. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir ekmek elde etmiş oluyorsunuz. Bu hamur gerçekten hem çok pratik hem çok lezzetli. İçine ne malzeme koyarsanız onunla şahane uyum sağlayacaktır. Eğer sarımsak sevmiyorsanız sadece peynirlisini yapabilirsiniz. Sadece tereyağlısını yapabilirsiniz. Zeytin ezmesi sürüp zeytinlisini yapabilirsiniz ama mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Eğer denerseniz bize yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.